Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size görmüş olduğunuz boncuktan yapılan şık bilekliğin tarifini yapmak istiyorum. Bu bilekliği yaparken iki renk boncuk kullanıyoruz. Üçgen aparatlarımız var. Zincir ve sallantı aparatımız. Tapanlarımız. Kapama aparatlarımız. Bitlerimiz. Diğer yardımcı malzeme olarak da çakmak, karga burun, iğne ve misinemiz. Bu bilekliği 6 koldan her kola bir iğne takarak yapıyoruz. Yani 6 tane iğne kullanıyoruz. Öncelikle misinamı iki tarafına iğneler takarak 3 parça halinde ortasına bir bit gelecek şekilde ayarladım. Yaklaşık 40-50 santim misinenin ortasına birer bit bağladım. 3 tane misineyi 6 tane iğne takarak daha sonra bunu düğüm kapama aparatının içinden geçiriyorum. Bütün iğnelerimi ve bitimi bu aparatın içine hapsetmiş oluyorum. Kapatıyorum. Şimdi de bütün iğnelerimi 3'e ayırarak üçgen aparatımın bir gözünden 3 tanesini, diğer gözünden de diğer 3 tanesini geçiriyorum. Daha sonra da kolay çalışabilmek için bunu masanın bir kenarına monte ederek gördüğünüz gibi üçgen aparatımı masaya bağladım. 6 tane misinemi de ayırdım. Şimdi ortadaki iki misinemi iğnelerimle birlikte elime alıyorum. Birine 4 tane mavi boncuk, diğerine yine 4 tane mavi boncuk alıyorum. Ve buna bir tane de kırmızı boncuk alarak bu kırmızı boncukla diğer iğnemi çaprazlıyorum. Şimdi yapacağım iş, iğnemin birine 2 tane boncuk, diğerine bir tane kırmızı boncuk alarak o ikisini de çaprazlamak. Gördüğünüz gibi ortada bir çiçek oluştu. Şimdi üstteki iğnemi elimde tutuyorum. Ortadaki iğnemi, sağdaki orta iğnemi alıyorum. Önce
bu orta iğneme boncuk almadan daha önceki 4 boncuğun birisinden iğnemi geçiriyorum ki burada boncuklar sıkışma yapmasın diye. Şimdi bu iğneme 6 tane mavi kum boncuk alacağım. Diğer iğneme, yukarıdaki iğneme bir tane mavi kum boncuk, bir tane de kırmızı boncuk alıyorum. İki iğnemi kırmızı boncukla çaprazlıyorum. Şimdi demin yaptığım gibi bir iğneme 2 tane kırmızı, bir iğneme bir tane kırmızı alıyorum. 2 boncuk olan iğnemdeki ikinci boncukla çaprazlıyorum. Gördüğünüz gibi burada da bir çiçek oluştu. Şimdi aynı işlemi bu taraftaki iğnelerle yapalım. Üstteki iğnemi ve orta iğnemi alıp önce ilk boncuktan boş geçiyorum. Daha sonra buna 6 tane boncuk alıyorum. Yukarıdaki iğneme bir tane mavi boncuk alıyorum. Soldaki elime bir tane kırmızı alıp bunları çaprazlıyorum. Şimdi iğnelerden bir tanesine 2 tane, diğerine bir tane kırmızı boncuk alacağım. Ve 2 tane olan boncuğun ikincisine çaprazlayacağım. Gördüğünüz gibi burada bir çiçek daha oluştu. Ortadaki iğnelerle bir çiçek daha yapalım. Her ikisine birer tane mavi boncuk. Bir tanesine kırmızı boncuk alarak çaprazlayacağım. Sonra birine 2 tane kum boncuk. Birine bir tane kum boncuk alarak kırmızı kum boncuk. İkinci boncuğu gene çaprazlayarak yukarıda bir çiçek daha oluşturacağım. Şimdi en alttaki iğnemi ve orta iğnemi kullanarak şuradaki ya da size bileklikten göstereyim. Şu köprüyü oluşturacağım. Burada 10 tane boncuk var. Ama yine şu altta sıkışma olmasın diye ilk 2 boncuktan yukarı çıkıyorum. Ve iğneme 10 tane boncuk alıyorum.
Diğer iğneme bir tane mavi boncuk, bir tane de kırmızı boncuk alıp çaprazlayacağım. Şimdi burada çiçek oluşturmak için bir elime 2 tane, iğneme 2 tane, bir iğneme bir tane kırmızı boncuk alıp çaprazlayacağım. Diğer tarafı da aynı işlemi yapacağım. En alttaki iğnemi alıyorum. Önce 2 boncuktan boş geçiyorum. Sonra 10 tane boncuğu bu iğnemi alacağım. Bir tane de kırmızı boncuğumu yine bu iğnemi alacağım. Sağ elimle çalıştığım için çaprazlayacağım boncuk solumda oluyor. Orta iğneme bir tane mavi kum boncuk alıp çaprazlıyorum. Buradaki çiçeği oluşturmak için de yine bir iğneme 2 tane, bir iğneme bir tane kum boncuk aldım. Çaprazladım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şu üçün arasına 2 tane daha çiçek koymam lazım. Her birine birer tane mavi boncuk, birine bir tane kırmızı boncuk alarak devam ediyorum. Ve çaprazlıyorum. Sonra çiçeği oluşturacağız. Bildiğiniz gibi 2 tane bir iğneme, bir tane bir iğnemi alıp çaprazlama yapıyorum. Video uzun sürmesin diye bunu ve bunun üstüne gelen şu çiçeği yaptıktan sonra arkadaşlar şu tepedeki boncuğa kadar yapmış olduk. Şimdi burada bir köprü oluşturacağız. 6 boncuk yaparak hemen orta iğnemle üst iğnemi alıyorum. Buna bir tane mavi boncuk, bir tane kırmızı boncuk, alttaki iğneme 6 tane mavi boncuk alıyorum.
Kırmızı boncukla çaprazlıyorum. Burada çiçeğimi yapacağım. Bir tarafa 2 tane kırmızı kum boncuk. Diğer tarafa bir tane kırmızı kum boncuk alacağım. Onları da çaprazladım. Aynı işlemi öbür taraftaki boncuklar için de yapalım. Bir tane mavi aldım. Buna 6 tane mavi, bir tane kırmızı alacağım. 3 çaprazlıyorum. Buradaki çiçeğimi oluşturacağım. Bir tarafa 2 tane, bir tarafa bir tane kum boncuğu alarak şimdi bunların devamına bakmak için buradan buraya şu köprü yapmam lazım. Hemen orta iğnemi ve alttaki iğnemi alıyorum. Bir tane üstteki iğneme mavi, bir tane kırmızı alıyorum. Alttaki iğneme 10 tane boncuk alacağım. Biraz daha dökümlü dursun, daha geniş dursun diye 11 tane alacağım. Altı, 7, 8, 9, 10, 11. Kırmızı boncukla çaprazlıyorum. Burada yine çiçeğimizi oluşturacağız. Şimdi aynı işlemi öbür tarafı da yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bilekliğin şu noktasına kadar gelmiş durumdayız. Şimdi burada üstteki çiçeklere küçük köprüyü, alttaki çiçek de en üstteki çiçeğe büyük köprü yapacağız.
Zaten ortaya da geçmiş vaziyetteyiz. Bu sırada bittikten sonra finale ulaşacağız. Şimdi en üstteki iğnemle orta iğnemi alıyorum. Üstteki iğneme bir tane mavi boncuk, bir tane kırmızı boncuk alıyorum. Alttaki iğneme daha önce burada yapmış olduğum gibi 6 tane mavi boncuk alarak çaprazlıyorum. Buranın çiçeğini yapmak için de bir tanesine 2 tane kırmızı kum boncuk, diğer iğneme de bir tane kırmızı kum boncuk aldıktan sonra iki boncuk aldığım taraftaki ikinci boncukla çaprazlıyorum. Aynı işlemi öbür tarafa da yapacağız. Şimdi önce üstteki iki çiçeğin arasına bir çiçek yapalım. Sonra büyük köprüyü yapacağız arkadaşlar. İkisine birer tane mavi boncuk, birine bir tane kırmızı boncuk alıyorum. Çaprazlıyorum. Sonra birisine iki tane kırmızı kum boncuk, diğerine bir tane alarak çiçeğimi oluşturuyorum. Çiçeğimi yaptım. Şimdi ikinci iğnemle en alttaki iğnemi büyük köprüyü yapmak için alıyorum. Üstteki iğneme bir tane mavi boncuk, bir tane kırmızı boncuk alacağım. Diğer iğneme 10 tane kum boncuk alacağım. Hatta 11 alalım. Daha önce de öyle yapmıştık. Şimdi ikisini çaprazlayacağım. Burada çiçeğimi oluşturacağım. Şimdi arkadaşlar çiçeklerin üstüne önce iki taneye düşüreceğiz. Sonra bir tane düşürüp bitişe geçeceğiz. Son 3 çiçeğimizde sıra. İkisine birer tane mavi aldım. Bir tanesine kırmızı aldım. Çaprazlıyorum.
Hemen çiçeğimi yapayım. Bu tarafında çiçeklerini yapacağız. İkisine birer tane mavi. Birine bir tane kırmızı. Çaprazlama işinden sonra birine iki tane, birine bir tane kırmızı. Onlar da çaprazlar. Şimdiki üstte iplerimizi kullanarak, misinalarımızı kullanarak son çiçeğimizi yapacağız. İkisine birer tane mavi boncuk aldım. Birine bir kırmızı daha alıyorum. Çaprazlayacağım. Sonra birine iki tane, birine bir tane alıp çiçeğimi oluşturacağım. Arkadaşlar tam buradayız. 1, 2, 3 tane öbekler bitti. Buradan artık üçgene giriş yapacağız. En alttakine 10 tane, ortadakine 6 tane, en yukarıdakilere de 4'er tane boncuk koyuyoruz biliyorsunuz. Önce en üstteki boncukları koymakla başlıyorum. 4 tane bir tarafa boncuk alacağım. Üçgenimin bir gözünden geçiriyorum. Diğer tarafa yine 4 tane boncuk alıp üçgen aparatımın diğer gözünden geçireceğim. Şimdi ikinci iğneme 6 tane boncuk alacağım. En başta yapmış olduğum işlemi burada da yapacağım. İlk boncuktan geçerek gideceğim. Öbür tarafa da aynı işlemi yapacağım. 6 tane boncuk alıyorum. İlk boncuğun içinden geçerek üçgen aparatıma giriş yapıyorum. Şimdi son iğnelerimi alıyorum. Bunlara 10'ar tane boncuk koyuyorum.
Bu altılı boncuktan geçiriyorum. Öbür tarafa da 10 tane boncuk alıp az önce taktığım altılı boncuğun içinden geçerek üçgene giriş yapıyorum. Şimdi başlangıçta yaptığım gibi bütün iğneleri düğüm kapama aparatından geçireceğim. Yani bütün misinalar düğüm kapamanın içinde olmuş olacaklar. Sonra da bu iğneleri hepsine aynı şekilde bitten geçirerek misinalarımın bite girişini sağlayacağım. Altı tane iğnemi bitten geçirmiş oldum. Misinemi düğüm kapamanın içine kadar götürüyorum. Boşluk bırakmamak için biraz çekiştirmem lazım. Ve biti burada sıkıyorum. Misinelere de bir düğüm atıp sonra keseyim. Düğüm kapamanın içine yerleştirmiş oldum. Gördüğünüz gibi bilekliğimizi bitirdik. Şimdi bunun aparatlarını takmamız gerekiyor. Bir tarafına gördüğünüz papağanlı aparatımı, bir tarafına da yaprak aparatımı takacağım. Gördüğünüz gibi bilekliğimiz bitti. Çok şık bir bileklik oluyor. İsterseniz daha da büyütebilirsiniz. Herkese kolay gelsin diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Kanalımıza da abone olmayı unutmayın.